Toplumda şekere karşı son yıllarda artan bir savaş var. Ve özellikle kanser hastalarına da sıklıkla şeker yeme, şeker kanseri besler deniyor. Bu doğru mu? Yani yarı doğru. Doğruluk payı var ama bir sürü de eksik bilgi var o cümlenin içinde. Bir defa rafine şeker iyi bir şey değil. Yani onu mümkünse yememek lazım ama bu hani kanser olsun olmasın bir genel sağlık önerisi. Tümör şekerden beslenir lafı aslında düzgün bir cümleye çevirirseniz tümör şekerden de beslenir olmalı. Çünkü mesela beyinle kıyaslayarak anlatayım daha açıklayıcı olacak. Beyin şeker dışında enerji kaynağı olarak ikinci bir şey kullanamıyor. Proteinleri kullanamıyor, yağı kullanamıyor. Çok az belki keton kullanabiliyor ama hani onu girmeyeyim o detaya. Dolayısıyla beyin fonksiyonel açıdan tamamen şekere bağımlı kaydediyor vücut. Bu nedenle de kan analizi yaptırdığınız zaman şekere baktığınızda şeker normal değeri açlıkta genelde 70 ile 100 arasında tarif edilir. Siz kan şekerinizi yemek yemeyerek 70'in altına düşüremezsiniz. Vücut bunu engellemek için önce karaciğerde biriktirdiği glikojeni, sonra yağ dokusunu mecbur kalırsa işte açlık grevi yapan insanlarda o kas tükenmesini görüyorsunuz. Kasları tüketerek şekeri 70'in üzerinde tutar ki beyin ise iflas etmesin. Dolayısıyla vücut kaslarını bile beyni korumak için feda etmeye çalışıyor. Çünkü kendi kendini yediği bir sürece giriyor evet. yani. Şimdi böyle bir sistem varken tümör şekerden besleniyor, şeker yemeyin lafı çok saçma bir lafa dönüşüyor. Çünkü tümör beynin aksine proteini de kullanabiliyor, ketonu da kullanabiliyor, yağı da kullanabiliyor. Hatta yan hücreleri de tüketerek, kendi içinde işine yaramadığı hücreleri tüketerek işe yarayacak hücreleri canlı tutacak enerjiyi üretebiliyor. Hatta yeni fark ediyoruz ki çevresindeki normal bağ dokusu hücrelerinden enerji santrali gibi işe yarayan mitokondri denen organelleri kendine alarak kendi enerjisini başkasından çektiği jeneratörlerle bile üretebiliyor. Şeker yeseniz ne olur, yemeseniz ne olur? Bu tümör dediğiniz yapı zaten büyümeye özelleşmiş bir anomali. Şeker yemeyerek tümörünüzü daha hızlı küçülteceğiniz bilgileri 1960'larda, 1970'lerde denenmiş. Hiçbir klinik karşılığı olmadığı için terk edilmiş bilgiler. Dolayısıyla hani bunun üzerinden hastaya verilen bilginin çok ciddi zararları da var. Şimdi tümör hastalarında, pankreas kanserinde bu çok bariz gözükür. Mide kanserinde keza öyledir. Hastalarda kaşeksi dediğimiz bir hızlı tükenme sendromu olur. Bu aslında tümörün son ortak yolu denilebilen bir tehlikeli durumdur. Tümörün yarattığı metabolik değişim vücutta vücudu anabolizma dediğimiz birikme ve büyümeden katabolizma dediğimiz yıkıma çeviren bir denge değişikliği yaratıyor metabolizmada. Dolayısıyla bu arada siz bu insana bir de sen şeker de yeme dediğinizde kalori kaynağını azaltmaya başlıyorsunuz. Karbonhidrat tüketme. Mesela pankreas kanserinde ben bunun üzerine daha da kötü bir şey söyleyeyim. Aman dur senin pankreasın hasta. Sen yağ da tüketme diyorlar. Yağ da gitti. Şimdi birim bazında baktığınızda karbonhidratta 4 kilokalori, yağda 9 kilokalori var. Protein de 4 kilokalori. Yani yağ çok çok daha verimli bir şey. Peki pankreas kanalı tıkalıysa hasta yağı sindirecek enzim akmıyorsa ne yapacak? O enzimin ilaç hali var. Siz dışarıdan bunu takviye ediyorsunuz ama yağı da tüket diyorsunuz ki bu kaşeksiden hastayı koruyabilirsiniz. Çünkü kas kaybı hastanın girmek zorunda olduğu kemoterapi ve cerrahi süreçlerinde en büyük risk faktörlerinden biri. Dolayısıyla bu bilgiyi söylerken o insanlar ne niyetle bunu söylüyor bilmiyorum ama çok da ciddi bir aslında hasta için dezavantaj yaratıyorlar. Bunun da ötesinde onu yeme, bunu yeme, ne yesin? Hani Türk insanı günde 3 öğün et mi yesin? Hani böyle bir alım gücümüz mü var? 1, 2, hani böyle bir şey kim yemek ister? Yani kendileri de yemiyordur onların öyle bir şeyi. Üçüncüsü, hastalara zaten zor bir dönemlerinde bir de böyle kaygılar bence eklememek lazım. O yüzden o bilgi doğruluk
kısmı fizyolojik olarak belli bir ölçüde olsa bile genel olarak bana sorsanız yanlış bir ifade. Bir de şöyle bir durum var. Kişiye bunu empoze ettiğinizde her şekerli gıda yediğinde kendini kötü hissedecek. Tabii. Çok Kaygı yanlış bir duyacak. şey. Yani o sırada o insanların zaten 1000 tane başka derdi var. Bir de üzerine dert eklememek lazım. Yani rafine şeker mümkünse tüketmeyin. Bu doğru. Ama işte tümör şekerden beslenir dediğinizde yanlış bir şey ifade kullanıyorsunuz.